Tarih kitapları, büyük imparatorlukların taş saraylarda ve yerleşik medeniyetlerde kurulduğunu yazar. Ancak M.Ö. 3. yüzyılda Asya bozkırlarında doğan tek bir adam bu kuralı tamamen yıktı. Metehan. Klasik tarih onu ok atan, at binen, doğuştan savaşçı bir kahraman olarak tanımlar. Ancak gerçekler onun sıradan bir fatih olmadığını gösterir. O, duygularla ve kan bağıyla hareket eden, sürekli birbirini yok eden kaotik bir topluluğu aldı ve kusursuz bir itaat sistemine dönüştürdü. Kurduğu bu onlu yapı, bugün dünyanın en büyük ordularından küresel şirketlere kadar her büyük organizasyonun temelini oluşturan o hiyerarşinin ta kendisiydi. O, göçebe bir savaşçı değil, insanlık tarihinin en büyük sistem mühendisiydi. Tarih yazımı, uygarlığın nehir kenarlarında doğduğunu iddia eder. Yerleşik toplumlar suyu kontrol etmiş, toprağı işlemiş, etraflarına taş duvarlar örmüştür. Klasik anlayışa göre medeniyet, statik kalmanın ve yerinde durmanın bir sonucudur. Ancak bu eksik bir okumadır. Sınırların ve kalıcı yolların olmadığı Asya bozkırlarında Metehan bu kuralı yıktı. O, medeniyetin sadece şehirlerden değil, rasyonel bir organizasyonla yönetilen hareketten de doğabileceğini kanıtladı. M.Ö. 3. yüzyılda Bozkır coğrafyası tam bir kaos ortamıydı. Tarım yoktu. Hayatta kalmak, sürüleri otlatacak yeni meralar bulmaya bağlıydı. Bu zorunluluk, yüzlerce kabileyi sürekli birbiriyle çarpışan, geçici ittifaklar kuran ve ihanet eden kontrolsüz bir güce dönüştürdü. Tarihçiler, Bozkır insanını doğuştan savaşçı olarak tanımlar. Ancak ortada bir devlet yoktur. Çünkü kural ve sistem değil, kan bağı geçerlidir. Bireyler merkezi bir lidere değil, ait oldukları kabile reislerine sadıktır. Bu yapı, büyük bir organizasyon kurmanın önündeki en büyük engeldir. Metehan, tarih sahnesine çıktığında dışarıya saldırmadı. İlk işi, sistemi içeriden çürüten bu sosyal kaosu bitirmek oldu. Dağınık bir enerji sadece rüzgar yaratır. Oysa tek bir noktaya odaklanmış güç, en sert duvarları bile delip geçer. Metehan, bu kaosu bitirecek sistemi kurmadan önce hayatının erken döneminde sert bir biyolojik ders aldı. Babası Teoman, tahtı diğer oğluna bırakabilmek için Mete'yi dönemin en güçlü devleti Yueçilere siyasi bir rehin olarak gönderdi. Ancak Teoman bununla yetinmedi. Mete'nin öldürülmesini kesin olarak garantilemek için oğlu hala onların elindeyken Yueçilere savaş açtı. Bir babanın siyasi bir denge uğruna kendi oğlunu feda etmesi Mete'ye tartışılmaz bir gerçeği gösterdi. Kan bağı ve duygusal aidiyet güvenilmezdir. Siyasi hayatta kalma denkleminin içinde duygulara yer yoktur. Mete, o kriz anında ölümü beklemek yerine tamamen pragmatik bir karar aldı. Yueçilerin elinden bir at çalarak kendi topraklarına geri kaçtı. Bu olay tarihi bir kahramanlık değil, akılcı bir hayatta kalma refleksiydi. Mete o gün devletin akrabalık üzerine değil, ancak ve ancak duygusuz, katı bir liyakat üzerine kurulabileceğini anladı. Babası tarafından feda edildikten sonra Mete, kendisine verilen 10.000 kişilik birliği yeniden programlamaya başladı. Bir sistemin kusursuz işlemesi için insanların kendi başlarına karar verme lüksünün ortadan kaldırılması gerekiyordu. Uyguladığı ıslıklı ok testi bir efsane değil, çok sert bir psikolojik itaat operasyonuydu. Kural basitti. Islıklı okun gittiği hedefe tüm birlik anında ateş edecektir. Hedef, Mete'nin en sevdiği atı olduğunda tereddüt edenler, emri sorguladıkları için infaz edildi. Hedef, kendi eşi olduğunda ahlaki bir filtre uygulayıp okunu indirenler temizlendi. Son hedef, onu ölüme terk eden babası Teoman olduğunda birlik hiç tereddüt etmeden ateş etti. Metehan burada sadece korku yaratmıyordu. Askerlerin olayları sorgulama yetkisini iptal ediyordu. Vicdan ve kan bağı denklemden tamamen çıkarıldı. Karar verme yetkisi artık sadece lidere aitti. İtaat sağlandıktan sonra Metehan asıl mimariyi kurdu. Onlu sistem.
Asurlulardan beri bilinen bu matematiksel askeri düzeni aldı ancak onu Bozkır'ın yapısını parçalamak için sosyolojik bir yıkım aracı olarak kullandı. Aynı boydan, aynı aileden gelen insanları bilerek birbirinden ayırdı ve farklı onluk mangaların içine yerleştirdi. Bu hamle Bozkır'daki akrabalık bağlarını bir gecede kesti ve devlete giden dikey bir komuta zinciri kurdu. Bu aynı zamanda tarihin en ilkel ve en kusursuz nüfus sayımıydı. Her çadır sistemde bir kayıt birimine dönüştü. Emrin en tepeden en uçtaki askere ulaşması saniyeler sürüyordu. İnsanlık tarihinin en büyük ve kusursuz yönetim modeli inşa edilmişti. Sistem kurulduğunda Metehan dönemin süper gücü Çin İmparatorluğu ile karşı karşıya geldi. M.Ö. 200 yılında Çin İmparatorunu Bai Deng'i 300 bin atlısı ile çembere aldı. Elinde imparatoru yok etme ve Çin'i işgal etme fırsatı vardı. Ancak Metehan ordusunu geri çekti. Bu karar gerçekçi bir lojistik hesabıdır. Göçebe bir ordunun milyonlarca yerleşik Çinliyi şehirlerde yönetmesi imkansızdı. Sonu asimilasyonla biterdi. Metehan bunun yerine Çin'i her yıl düzenli olarak ipek, altın ve tahıl ödemeye mahkum eden bir anlaşma dayattı. Çin'i fethetmedi, onu Bozkır Devleti'ni besleyen düzenli bir kaynağa dönüştürdü. Savaşın amacı toprak alıp şov yapmak değil, kalıcı ve karlı bir düzen kurmaktı. Metehan, biyolojik sınırlarına ulaştı ve öldü. Kurduğu fiziksel devlet ise yüzyıllar içinde parçalandı. Ancak kusursuz çalışan bir sistem, bir devletten çok daha uzun yaşar. Metehan'ın kurduğu bu yapı, Asya'nın evrensel yönetim modeline dönüştü. Cengiz Han bu düzeni yasa ile en acımasız haline ulaştırdı. Timur, liyakati bu yapı üzerinden kurguladı. Modern ordular, hepsi farklı diller konuştu, farklı coğrafyaları yönetti. Kılıçlar yerini tüfeklere bıraktı, sınırlar değişti. Ancak orduları ve devletleri ayakta tutan o ana sistem hiç değişmedi. 21. yüzyıldayız. Savaş meydanları ve rekabet alanları tamamen değişti. Ancak medeniyetlerin ve dev organizasyonların ayakta kalabilmesi için çözmesi gereken o temel sorun hala aynıdır. On binlerce farklı insan aynı hedef için sıfır hatayla nasıl koordine edilir? Metehan öldüğünde ardında devasa taş saraylar veya anıtlar bırakmadı. Ancak insanlık tarihinin en acımasız ve geçerli kurallarından birini bıraktı. Düzenli ve organize bir insan gücü, düzensiz kalabalıklardan her zaman üstündür. Bir medeniyetin, bir şirketin veya bir devletin kaderini belirleyen şey, fiziksel gücünün büyüklüğü değil, o gücü yöneten organizasyonun kusursuzluğudur. Burası realist. Şüphe edin, merak edin ve kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.